Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün ekmek teknesinde Leyla ile birlikte size ekşi mayadan bir ekmek yapacağız. Bu ekşi mayalı ilk ekmeğimiz. Böyle tam buğdaylı, beyaz unlu karışık. Böyle ekşi maya deyince aklınıza gelen resim neyse o ekmeği yapacağız bugün. Bunun için önce tam buğday unu alacağım. Bir 200 gram. Çok büyük bir ekmek olmayacak. Böyle yaklaşık 1 kilo falan olacak. 200 gram tam buğday unu alacağım. Üzerine 300 gram da beyaz un ekleyeceğim. Toplam 500 gram olacak. Ve bunun üzerine bir 10 gram tuz koyacağım. Unun %2'si kadar tuz koyuyoruz. Bu böyle tamam. Şimdi geldik Leyla'lı kısma. Bunun için önce bir 350 gram içme suyum var, oda sıcaklığında. İdeal ekşi maya yapmak için suyun sıcaklığı bu. Ve Leyla da şu şekilde göstereyim. Bayağı dün geceden beri bu anı bekliyor. Bir 200 gram kadar da ekşi maya koyacağım. Ekşi mayanın ekmek yapmak için hazır olup olmadığını anlamak için de şöyle bir kolay yol var. Suyun içine atıyorsunuz ekşi mayayı. Eğer yüzüyorsa o maya ekmek yapmak için uygundur. Yok batıyorsa daha hazır değildir. Yani ne zaman batar? Ya çok yeni beslediyseniz ya da bayağıdır beslemiyorsanız ve beslemenin vakti geçmişse ya da buzdolabından yeni çıkmışsa. Onun için de böyle çalışmayan bir fırının içine kapağını kapatıp böyle yanında bir bardak sıcak suyla birlikte koyup bir yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra tekrar deneyin. Olmadıysa bir yarım saat daha deneyin. Yine olmadıysa bence baştan ekşi maya yapın. Şimdi ben bunun içine 200 gram aldım. Bunun içine atıyorum şu an yaklaşık 500 gram falan var. Onun üzerine 250 gram su, 250 gram un daha ekleyeceğim ve o beslenmiş olacak, kenara ayrılacak. Şimdi şöyle mayam bayağı yüzüyor suyun üzerinde. Şunu da bir karıştırıp bunu ekleyeceğim ve ondan sonra yoğurmaya başlayacağım. Şu tuzu da önce bir karıştırdım. Burada da bunu önce kapta karıştırın. Bu yoğurma değil, daha yoğurmaya geçmedik. Henüz sadece karıştırıyoruz. Şimdi burada hamur işlerken farklı yollar var. Bertinet diye bir adamın, Fransız bir adamın bulduğu bir hamur işleme tekniği. Bizim derdimiz ekmeğin içindeki gluteni işlemek, onu böyle iyice esnek hale getirip hava kabarcıklarını hapsedebilecek hale getirmek. Bundan sonra da böyle kedi kaldırır gibi kenardan alıyorum. Şöyle kaldırıyorum. Onu böyle çevirince bu aşağı inen kısmı buraya vuruyorum. Elimdekini çekip üstüne atıyorum. Ve böyle 5-6 sefer bunu yaptıktan sonra şöyle bir elimden bırakıp şuraları tekrar temizliyorum. Bunu bu şekilde böyle bir 7-8 dakika yoğuracağız. Şimdi ben bunu 7 dakika falan yoğurdum. Bu çok daha bir hale geldi. Artık çok daha az yapışıyor ve üzeri çok daha pürüzsüz oldu. Şimdi bu ekşi maya ekmeğinin güzel tarafı da bu. Bu çok daha bol sulu böyle. 500 gram un koyduk, 350 gram su koyduk. Yani ekmeğin yaklaşık unun %70'i kadar su koyduk. Ve bununla yapılan ekmek hem çok daha kolay kabarıyor. Çünkü sulu ortamda çok daha rahat çalışıyor bakteriler. Bir de böyle ekmek yoğururken bir ayak önde, bir ayak arkada olursa şöyle ileri geri gelip belinize değil bacaklarınıza yüklerirsiniz. Evet bu hamur küçük bir hamur, 1 kilo falan ama yani öbür gün böyle 5 kiloluk bir hamur olursa belinize de yazık. Şimdi şu halini de bir göstereceğim, ondan sonra kenara alacağım. Çünkü hamur fazla yoğurunca da strese giriyor ve böyle hani eti böyle tavaya atınca şöyle bir kasılır, mühürlenir ya. Öyle oluyor ve böyle kendini sıkıyor. Ondan sonra onu artık bir rahatına bırakıp kendi halinde büyümeye bırakmamız lazım. Bunu burada bir 2 saat bekleteceğim. Ama bu 2 saat boyunca sadece kendi haline bırakmayacağım. Buna yarım saatte bir böyle tur attıracağım kendi etrafında. Şimdi benim bir önceden yoğurduğum hamurlar var. Şimdi bu hamur böyleydi ilk yoğurduğumuz anda. Yarım saat sonra şöyle bir hal aldı. Birazcık daha pürüzsüzleşti. 2 saat sonra da böyle bayağı cillop gibi bir şey oldu. Ama burada da bunu koydum, yarım saat geçti. Bunu aldım, elimi ıslattım hamur yapışmasın diye. Şunu şöyle aldım ve sonra böyle kendi üzerine katladım. Böyle alttan aslında hava aldırıyorum onu. Böyle aldım, kendi üzerine katladım ve bunu bir tur yapıyorum.
Her yarım saatte bir, 2 saat boyunca bunu yapıyorum. İkinci saatin sonunda da bunu yaptıktan sonra bir yarım saat daha bekletiyorum. Ve bu haliyle buradan devam ediyorum. Ve tabii ki bunların hepsini yaparken bunların üzerine nemli bir bez örtüyorum. Bu hamur 2,5 saat bekledi. Biz artık buna son şeklini verip son mayalanmaya bırakacağız. Bunun için de tahtayı bolca unluyorum. Üstü alta gelecek şekilde. Ve sonra bunu böyle açtıktan sonra böyle elimle büyük bir kare haline getiriyorum. Ve bunu sonra 3'e katlıyorum. Bu hamburger ekmeğinde de böyleydi, bunda da böyle. Derdimiz içine hava aldırmak ve işleyip elastik hale getirdiğimiz gluten sayesinde onları muhafaza edebilmek. Sonra da şöyle yuvarlıyorum. Bu da hem içine hava aldırıyor, pürüzsüz yüzeyini gerdirip daha böyle, nasıl söyleyeyim, ekmeği böyle daha yüzeyini dirençli hale getiriyor ve ekmek kendi başına ayakta durabiliyor. Bundan sonra da kenarlarını da düzlemek için bu elimle tutup bununla alta itiyorum ve bunu yaparken de çeviriyorum. Bu artık son mayalanması için beklemeye geçecek. Bunun hani mayalamak için sepete koyabilirsiniz. Bence en kolay yolu bez. Ama eski ekmek sepetleri falan böyle keten bezliler de olur. Her zaman ekmek yaparken onu kullanın. Her seferinde yıkamanıza da gerek kalmaz. Bu kadar unlamanıza da gerek kalmaz. Burayı da unlarken cimri olmayın ve bolca unlayın. Sonra üzerinden alırız. Dert değil. Şunu bolca unladım. Bohça gibi kapattım. Şimdi bu burada oda sıcaklığında 5-6 saat veya buzdolabında bir gece bekleyecek. Buzdolabında düşük sıcaklıkta çok daha yavaş olduğu için mayalanma, böyle lezzeti çok daha derin oluyor. Böyle yani şu arkalar böyle seviniyor yerken. Evet. Şimdi benim önceden yaptığım ve bir gece buzdolabında beklettiğim ekmek şurada hazır. Şimdi bunu fırına, yani bunu şunun üzerine alıp fırına atacağız ama ondan önce bu işte hani fırıncıların hep yaptığı böyle üzerine usturayla çizme var. Bir ufacık ondan bahsedeceğim. Gayet bildiğimiz berber usturası. Bunu böyle bayağı metal bir çubuğa sapladım ve en çok bunu kullanıyorum ama bu işte kahve çay karıştırılan şeyler var. Onları da takabilirsiniz. Onun dışında böyle Eminönü'nde falan böyle bunların plastikleri de satılıyor. Bulması gayet kolay. Bunlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz. Şimdi ekmeğimiz oldu. Şu üzerindeki fazla unu çok ekmeği hırpalamadan birazcık kenarlara atıyorum. Şöyle büyük bir kesme tahtası da olur. Bunu buna alıp hop çeviriyorum. Şöyle bol bol koydum bunları. Yani zaten tamamını temizlemiyorum. Sadece çok fazlasını alıyorum. Çünkü onlar fırında yanınca kötü kokuyor. Bunu da üzerine çizerken de usturanın şu ucuyla ve direkt düz değil. Şöyle hafif eğik, 45 derecelik bir açıyla şu çizgiyi atıyorum. Bol çizikli bir gün olsun diye şöyle bir kare yapacağım. 2 3 ve 4. Bunu artık çok bekletmeden fırına atmam lazım. Fırında da dışının çıtırı için böyle güzel çıtır çıtır bir dışı olsun diye fırını birazcık fısfıslı, bu büyük yapı marketlerinde bahçe ilaçlamak için falan kullanılan şeylerden ama pompalı. En güzeli bu. Yani düşün, en güzeli bu. Böyle sıkacağım. Ama bu yoksa şöyle böyle fısfıslı hiçbir şey yoksa hamburgerde yaptığımız gibi içine bir tas şey de koyabiliriz. Fırın taşında pişireceğim. Ben bunu artık fırına atacağım. Hoş geldin hocam. Ama biz fırına gidiyoruz. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Şimdi ekmek 260 derecede böyle 40 dakika falan pişti. Piştiğini de geçen hafta olduğu gibi altına yaparak anladık. Ondan sonra iyice soğudu. Ben şimdi bunu da böyle güzelce kesip tadına bakacağım. Hatta sen de gelmek ister misin hocam? Gelirim tabii ki. Şöyle açtık içini. Bu yarım senin olsun, bu yarım benim. Anca da. İşte bu minik delikler aslında mayaların çıkardığı gazlar. Ne kadar büyük, o kadar keyiflenmiş demek ki de. Oh mis. Oh.
Bu ekşi maya ekmeğin bu kadar lezzetli olmasının en önemli sebebi gluten, hani bu monosodyum glutamat vardı, çorbalara koyarlardı eskiden, çok lezzetli yapan. Ve Çin tuzu. Çin tuzu. Yapay olanı bu umami 5. tat denen. Bu ekşi mayada gluten, maya bunu yavaş yavaş mayalarken içindeki gluteni bir çeşit glutamata çeviriyor. Ve böyle neyle yerseniz, peynirle yiyin, zeytinle yiyin, her şeyin tadını yükseltiyor. O yüzden hani bu ekşi mayanın hani yeri de başka, hani sağlıklı bir tarafa, o lezzet de oradan geliyor. Bu ekmeği deneyip fotoğraflarını, yorumlarınızı, deneyimlerinizi aşağı yazarsanız, ondan önce de kanala abone olursanız nasıl mutlu oluruz belli değil. Bir sonraki ekmekte görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın diyor. Yavaş yavaş. Bitiremiyor.